Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizin için Bursa süt helvası yapacağız. Hem tadı hem görüntüsü gerçekten çok güzel. Bir yandan sütlü tatlı yerken bir yandan da helva tadı aldığımız muhteşem pratik bir tarif. Fazla lafı uzatmadan hemen tarife geçiyorum. Öncelikle tarifimiz için 7 su bardağı sütümüzü süt tenceremize alıyoruz ve üzerine 1,5 su bardağı da toz şekerimizi ekliyoruz. Ocağın orta gözünde iyice ısınıp pişmesini sağlıyoruz. Kaynatmayacağız arkadaşlar. Kaynamaya yakın bir aşamada ocağımızın altını kapatacağız. Diğer taraftan da helvamızı kavuracağımız tavamızı alıyoruz. Ben daha sonra başka bir kaba aktarmamak için fırına girebilecek bir tencere seçtim. Size de aynı şekilde yapmanızı öneririm. Yaklaşık 200 gram kadar tereyağımı tenceremin içerisine ekledim. Hemen üzerine 1 su bardağı unumu ekledim ve kavurmaya başladım. Bu işlemi yaparken de ocağımın altını kıstım arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka en kısık ayarda kavurmamız gerekiyor unumuzu. Kesinlikle hızlı yapayım diye ocağın altını açmayın ve unun rengini değiştirmeyin. Hep ortalama bu renklerde kalmasını sağlayın. Sütü verdikten sonra tatlımızın rengi koyu olmasın arkadaşlar. Aksi takdirde rengini koyulaştıracak, kahverengileştirecek, tadını da bozacaktır. Yaklaşık 20 dakika kadar böyle unum iyice gevşeyip yağını salıncaya kadar kavuruyorum arkadaşlar. Kavurma işlemimin ardından ısınan sütümün altını kapattım ve içerisine bir paket şekerli vanilin ekleyip karıştırdım. Unumu da son bir kez karıştırdıktan sonra sütümü eklemeye başlıyorum. Sütün tamamını tek seferde eklemiyoruz arkadaşlar. Ben 2 parça şeklinde ekledim. Şöyle yarısına kadarını ekledim. Karıştırdım, bir kıvam aldırdım. Daha sonra diğer yarısını da ekledim arkadaşlar. Şöyle karıştırıyoruz. Başta böyle kıvamı fazla açık gibi gelebilir ama hızlı bir şekilde kıvam oluyor. Bu aşamada ocağın altını orta ayara getirebilirsiniz. Orta ayarda şöyle güzelce kıvamını aldı ve geri kalan sütümü de üzerine tek seferde boşalttım. Burada açarken biraz tahta kaşıkla zorlandığım için çırpma teliyle iyice kıvamını aldırdım. Şöyle görüyorsunuz, kıvamı bir boza kıvamında olacak. Çok koyu olmayacak ve pişirmeye devam etmeyeceğiz arkadaşlar. Tadını da bu aşamada kontrol ederseniz şeker size az gelirse ekleyebilirsiniz. Benim için yeterli olduğundan eklemedim. Ve tenceremi kenara aldım. Üzerini kabuklandırdım. Diğer taraftan da fırınımı 250 dereceye açtım ve sadece üst ayarda yüksek gözde pişirdim arkadaşlar. Tıpkı fırın sütlaç pişirir gibi üzeri renk aldıktan sonra tenceremi fırından çıkardım. Zaten sadece üzerini açtığımız için kıvamında çok bir değişiklik olmuyor. Şu kenarlarda pişen kuruyan parçalarda inanılmaz lezzetli. Kendime engel olamadım. Oralarında bir tadına baktım arkadaşlar. Hemen ardından porsiyonlama işlemine de başlıyorum. Şöyle ortadan en kızarmış yerinden bir porsiyon çıkaracağım. Ve şöyle hala sıcakken tadına bakacağım. Ben tatlımı porsiyonlarken siz de lütfen hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmından da benimle tüm fikirlerinizi ve sorularınızı paylaşabilirsiniz. Olabildiğince hızlı şekilde sizlere dönüş yapmaya çalışıyorum. Şöyle tatlımın üzerine de bolca fındık kırığı gezdiriyorum. İnanılmaz yakışıyor bu tatlıya fındık kırığı ve şöyle sıcak sıcak tadına bakıyorum. Tadı gerçekten çok güzel. Ben tatlımı yerken bir yandan da sizinle de vedalaşayım. Kendinize iyi bakın. Yapacak olan herkese şimdiden afiyetler olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.